Arkadaşlarım hoş geldiniz. Ekip burada hazır. Biz burada hazırız. Şöyle koltukları çektik. TV'nin arkasını süpürdük. Koltukların arkasını süpürdük. Sildik, yerine ittirdik. Şu teklilerin arkasını süpürdük. Sildik. Şu ortaya alacağım şimdi. Sobanın etrafını alacağım. Sile sile geriye gideceğim. Camı açtım. Çünkü çamaşır suyuyla siliyorum arkadaşlar. Birazcık böyle koktu. Sobamız da yanıyordu. Daha da böyle bir ağır koktu. Azıcık havalansın dedim. Şimdi şurayı bir sileyim. Ondan sonra koridora geçeceğiz arkadaşlar. Koridorda bir sileceğim. Halılarını kaldırdım. Balkona attım. Şuradakini kaldırmadım daha. Onu tek başıma yapamam. Ali yardım eder bana. Balkonda işte büyük halıyı falan hepsini balkona attım arkadaşlar. Makinede yıkanacakları yıkadım. Şöyle kilimleri falan yıkadım. Koltukların örtüleri öyle. Halı burada. Yolluklar orada. Böyle bekliyorlar bakalım. Perşembe gününe kadar da hava yağmurlu görünmüyormuş. Bilmiyorum, yarın hastane işlerini bir halledelim. Ondan sonra artık elimizde mi yıkayacağız yoksa şeye mi göndereceğiz? Bilmiyorum. Hani yıkamaya mı göndereceğiz bilmiyorum. Daha onun kararını vermiş değilim. Ben daha fazla oyalanmadan size şöyle bir açılış yapayım dedim. İşlerimi yapmaya devam edeyim arkadaşlar. Dağıttığımız yerleri en azından toplayalım, temizleyelim. Mutfak tamam. Mutfağın halısını kaldırmayacağım ama şu koridoru falan bir halletmem lazım. Burayı bir halledelim Yarencimle beraber. Buranın halısını da sereriz. Burayı da bir sileriz arkadaşlar. Şunlar yıkanacak mıydı acaba? Yıkanacak galiba. Onları da atarız makineye. Bu yıkanacak değil ama ya. Ben süpürdüm de kaldırdım, koydum şuraya. Ha. Tamam, bunu da annem yeni mi değiştirdi acaba? Sorarız, yaparız bir şeyler işte. Bir sürü iş var yapılacak. Yapalım, halledelim. Bizim böceklerimiz de hiç eksik olmuyor arkadaşlar. Hala kokulu böceklerden var. Bakın süpürüyoruz. Arkadan çıkıveriyor hemen. Neyse, şurayı bir sileyim, halısını sereyim. Yataklarımızı açacağız. Biraz da havalansın dediğim gibi. Ondan sonra uyumaya geçeriz Allah nasip ederse. Biraz toparlayayım şöyle ortalığı. Annemin kenarda bir tane temiz yıkanmış halısı vardı arkadaşlar. Yıkayabildiği kadar yıkamıştı işte. Onu şöyle bir serelim. Ondan sonra bir düzeltelim şöyle. Bir de üstünü süpüreyim. Annem artık, bak içinde böcek var Yaren. Bak. Bak, görüyor musun? Bak, canlı. Bak. Bu böceklerden kurtaramadık. Bakın. Şuradan da. Dün benim pijamamın içine giren evet, Yaren gece bir çığlık çığlığa uyandırdı bizi. Böcek girmiş pijamasının içine. Ondan sonra da çocuğum hiç uyumadı sabaha kadar. Şurada da var. Bu ölü. Şunları da bir süpürelim. Yapalım, bitirelim şu işi. İnşallah babacığım gene gelsin de şurada yatsın da İnşallah. gene kirletsin. İnşallah. Tut kızım. Banyoyu da hallettim arkadaşlar. Annem şey diyordu, kızım kirecini temizleyemedim diyordu. Şöyle güzelce temizleyebildiğim kadar kirecini falan temizledim. Yerini falan yıkadım güzelce. Şimdi şuranın halısını sereceğim. Buralarda da çamaşırlar yıkandı. Halıyı sereceğim böyle. Ay. Bir tane de ucuna ekleyeceğim. Tamam, sonra doğru uyumaya. Ha, çıkmış gene. Böceğimiz hiç bitmiyor. Hiç ölüsü dirisi. Hepsi dolu. Bak, oraya da geldi hemen köşeye. Çok var, çok. Arkadaşlarım çok var. Tamam, şu halıları da halledeyim. Arkadaşlarım, günü sabah ettik. Az önce sirenler çaldı. Atamızı anmasak olmaz mı öyle bir günde? Ruhu şad olsun. Mekanı cennet olsun bütün silah arkadaşlarıyla beraber. Bayrağımız hep burada biliyorsunuz. Az önce balkona çıktım. Siren sesleri geldi oradan. Köyümüzde öyle sesler yok tabi. Siren sesleri buraya kadar geldi. Rabbim mekanı cennet eylesin. Çok şey borçluyuz atamıza. Çok şey borçluyuz. Dün akşam kapanışı yaparken unutmuşum söylemeyi.
Hoş görün, mazur görün. Mekanı cennet olsun atamızın. Kapıyı kilitledim. Minnoşların maması verildi. Babama gidiyoruz. Hadi gidelim bakalım. Haber alacağız Allah izin verirse. Allah'ım güzel haberler almayı nasip etsin inşallah. Baksanıza çiğ yağmış. Bayraklar asılmış. Atamızın ölüm yıl dönümü. Mekanı cennet olsun inşallah. Ruhu şad olsun. Ordu Belediyesi böyle bayrakları asmış. Arkadaşlarım biz geldik, şimdi yoğun bakımın önünde bekliyoruz. Bayağıdır bekliyoruz. Saat 10'dan beri bekliyoruz. 11.30 gibi babamdan, doktorundan haberleri aldık. 12 ile 1 arası da giriş yapılıyor. Görüş saati var. Annem şimdi girdi içeriye. Babamın yanına girdi. Artık eve gittiğim zaman ben size detayları anlatırım Allah nasip ederse. Sizin de burada boşta dururken yorumlarınıza dönüş yaptım. Bakın evdeyken bunu yapamıyorum. Ama burada boş boş otururken hemen gelen yorumlara dönüş yaptım. Eve gittiğim zaman devam edebilir miyim bilmiyorum. Hepinize çok teşekkür edeyim bu anlamda. Bakar mısın? Ali Koç'un yanına girelim. Öyle işte arkadaşlarım. Öyle. Annem şimdi bir gelsin bakalım. Ondan sonra köyümüze döneceğiz, gideceğiz. Doğru eve. Hastane işini hallettik. Gidelim evimize. Akşam çorba yapmıştım arkadaşlar. Sabahleyin erken kalkacağız diye. Akşamdan çorbamı pişirdim arkadaşlar. Sabahleyin kahvaltı yapma şansımız olmaz. Herkes çorbasını içer, ilacını içer diye şey yaptık. Arkada sohbet var. İşte şimdi eve gidince bir kahvaltı yaparız herhalde. Bir çay demleriz. Şöyle güzel bir çay demleriz. Bir turşu kavururuz. Anne bugün ekmek almadık ama değil mi? Ekmekçi. Ha bugün yok. Bugün pazartesi. Öyle. Gidelim evde anlatırım arkadaşlar. Öğrendiğimiz, aldığımız bilgileri evde anlatırım, size aktarırım. Haydi gidelim bakalım şimdi. Hazır paramızı ne verecek? Sadece bir sidik var, bir su dökerim. Çamaşır suya vurup. Makine tozu, bulaşık oldu. Teyzemle gaz sürüyorum, döküyorum üstüne. 2 saat duruyor, ondan bir ortalığı mahvediyorum, oluyor mis gibi. Hazır paramı ne vereceğim? Olay para değil de anne, benim ayak baş parmağım başladı. Sen yıkama, ben yıkam. Behçet'ten tutulum yapıyor orası hemen. Duvara dayıyorum, suyu satıyken bir var. Yıkanınca kuruması bir şey değil anne zaten. Yıkarım ben Allah'ım. Önemli olan yıkanması da. Baban indirip kaldırmıyorum, kollarım ağrımıyor ya. Yorulmuyor. Çok yoruluyordum. Şimdiye kadar yorulduğun yeter anne, daha ne yorulacaksın daha. Mecbur kalırsak ne yorulacağız? Allah canını sağ etsin, babamın sağlıkla şifayla dönsün eve. İnşallah. Biz şimdi kum başına kadar geldik. Fatma Hanım'ın eksikleri var. Eksiklerim var. Kocasını gördü, yüzü gülüyor He, çok kocamı- şükür Allah'a. Kocamı gördüm. 50 sene yarım asırlık kocam, 50 senelik. Ya Ne yapalım 50, 50 sene. sene. Dile kolay. Dile kolay, aynen öyle. Eksikleri var annemin. Onlara bakacağız arkadaşlar. Bizim olmazsa olmazımız vazgeçilmez. He? Vazgeçilmez bizim olmazsa olmazımız kahvaltıların baş tacı nedir? Pancar turşusu. Pancar turşusu. Turşu bakacağız. Yani lahana bakacağız. Beyaz lahana arkadaşlarım.
Şurada var bak anne, istediğin gibi yeşil yapraklı. Fiyatları da şöyle bir göstereyim size. Patlıcan 25 liraymış. Uygun bak. Tarlada var patlıcanımız. Bak burada var anne. Öyle istiyorum. Bak bu turşuluk sıkı. Turşu kuracak annem evdeki, bitmek üzere. Şuna bakalım mı? Şuna da bakalım mı? Bu çok büyük ya. Aynen ya. 2 tane mi olacak? Bir tane yeter. Sen bilirsin anne, ister 2 al ister 1 al. Bak şu da var, şu da güzel. Bak. Ne kadarmış? 22.90 diyor kilosu. Bak bakalım, alalım. Yine Efirli'ye geldik. Ekmeğimizi almaya geldik arkadaşlarım. Ekmek ne kadardı? 15. 3 tane, 2 tane normal, bir tane de çiçek ekmek alabilir miyim? Haşhaş ne kadardı? 40. Haşhaş sözüm vardı anneme. Ne tuttu? 60. Tam herhalde. Kolay gelsin, hayırlı işler. Bir tane de çiçek ekmek aldım. Onu çok seviyorum ben arkadaşlar. Annem de çok seviyor. Haşhaş almadım çünkü evde haşhaş var. Gelincik haşhaşı. Çekilmiş haşhaş işte. Onu yapacağım ona. Arkadaşlarım, çayımızı demledik. Şöyle yumurtalı patates yaptık. 2 tane patatesi Yarencim soydu. Ben de baktım tahtada doğrayacak kızım, dedim ben elimde doğrarım, hiç uğraşma. Hemen onu öyle hallettik. Burada da böreğimi pişirdim ama ya böyle bir börek pişirmeyi ben unutmuşum arkadaşlar. Kapağa yapıştı börek. Çevirirken birazcık böyle kaydı. Peynirler ortaya çıktı falan. Her neyse onu da öyle hallettik. Şimdi oturacağız, kahvaltı yapacağız. Bir çay içeceğiz. Karnımızı doyuralım. Sabah çorba içmiştik dediğim gibi. Hemen karnımızı doyuralım arkadaşlar. Karnımızı doyurduk. Annem tezgahı kurdu arkadaşlar. Önce sofra bezi, sonra yıllarca yemek yediğimiz sinimiz. He, ne yapalım? Bu sini de yiyorduk yemeğimizi. Herkes onu da yiyordu. Herkes bunu da yiyordu. Masam vardı eskiden. Eskiden masa mı vardı arkadaşlarım? Yoktu. Vardı ve yoktu. Vardı, yoktu. Turşu suyunu da koydu annem sobanın üstüne. Dün akşam süpürürken sobanın üstünü her yerini süpürdüm arkadaşlar. Şu şey var bak, parmağımın ucundaki göz var ya, onun üstü de içi de hep böyle şey olmuş. Metali eskimiş, pul pul dökülmüş oralar. Onları da bir güzel hallettik işte. Ha, şimdi soba yanacak da yine aynısı olacak. Dökülüyor işte, eskiyor daha anne. Eski diyor. Annem turşuluk Abin kârmasını aldı işte bak. Şeyi sormuş. Sobayı 16 milyonmuş. İnek yok dedim. Bu sene idare ederiz oğlum dedim. Süt düşünüyorum ya. Yani bakarsın. Süt işin olmayınca yeter gider anne. Süt işimin diyeti de bir pancar açıyorum. Acı evde ısınayım diye. Şey yapayım yelisini. Bir sarmalık pancar alayım. Bunun suyunu da haşlayayım. Sararlar, yuvarlar yerim. Dolmalık biber aldım ya. Onu aklıma gelmedi. Dolmalık biber aldım. Bir de ben çok yorgunum anne. Oy. Ben doğrayayım mı? Doğruyorsan doğru. Şu dış yaprağını alsaydın ya. Niye? Aldım ya. Kirli ya. Sen aldın ya. Bunu da al. Yıkıyorum onu. Atmıyorum. Bir de doğrarım ben, sen otur. Ben buradan kalkayım da sen yerine otur. Gel. Annem. Diye tabiri öteceğim ben o zaman. Nereye istiyorsan. Sandalye. Doğra diyorsan doğrayayım. Doğru. Çok ince mi doğrayacağım anne? İnce şeyler var işte. Bir de doğramak istemez. Şey yap.
sattım. Nasıl yani? Yeşil. Hangisi? Yeşil yapraklı olan mı? Şey, hibrittir o senin dediğin. Bunlardan olsun halı. Çekme daha çekme. Güzel arkadaşlarım, canım arkadaşlarım, biz bir yemeğimizi ne yaptık en son hiç onu bile hatırlamıyorum. Şu an çay sohbeti yaparken dedim ben kameramı açacağım. Nasıl televizyon sesini kısar mısın? Kameramı açacağım, arkadaşlarımla konuşacağım dedim. Burada şimdi annem, Yaren, üçümüz sohbet ediyoruz. Yaren en son ne yaptık yavrum biz? Biz en son Kahvaltı yaptık. kahvaltı yaptık. Sonra lahana mı? Lahana doğradın sen. Lahana doğradık. Ondan sonra gel yanıma gel. En alttakine bas. Ben lahanayı doğradım. Sen zaten buradaydın. Sonra biraz tipim kötü ama. iyi. Biz her halimizde güzeliz. Bizi her halimizde seviyor arkadaşlarımız. Aynen öyle. Lahana doğradık. Ya sen doğradın, ben seni izledim. Sonra Ondan sonra usulca ikimiz şuraya uzandık usulca. Sonra ben uyuyakalmışım, sen uyuyakalmışsın. sonra bir güzel Sonra ben bir güzel odaya uyumuşuz. gittim ama. Annemin Evet. odasına gittim. Sonra Ben babam Yaren yok burada. yanımda. Yaren kahve içelim dedik aslında. Hala içeriz dedi. İçeriz Biz dün dedim, gece evet. saat 3'te yattık arkadaşlar. Evet ya. Hatta 3.30'da yattık. Evet. Halıları işte serdik, sildik, süpürdük, temizledik. Hani videonun başında da var zaten. Saat 3'tü, 3.30'tu. Sabahleyin de 8.30'da kalktık. Babamla hani görüşmeye gideceğiz diye, doktordan erkenden gideceğiz diye. Çok da yorulmuşuz açıkçası arkadaşlar. Bugün kendimize gelemedik açıkçası. Bir hala var üzerimde yani. Bir ağırlık var hala Evet. bu arada. Yani Yani biraz... ileri geri yorgunluk Evet, da var kesinlikle. şimdi. Hani sadece temizlik de değil, böyle Aynen. yol geldik, geç saatte geldik, üzüntü, stres. Evet maalesef. O bu ama güzel haberler aldık arkadaşlar. Çok şükür Allah'a. Aynen. İnşallah çok Biraz daha rahatladık. güzellerini de almak nasip olur. Şimdi şu çay keyfimizi yapalım. Sohbetin arasına ben sizi ekledim, dahil ettim. Anacığızımın da başı açık olmasaydı çekerdim onu da. Evet. Gençlik bitmiş diyorum bazen. Herkesin elinde bir telefon. Annemin de şu an elinde dokunmatik telefon. Aha telefon. Öyle işte. Şimdi biz şu çay sohbetimize devam edelim. Evet. Ondan sonra kısa da olsa böyle videoyla geleceğim karşınıza güzel arkadaşlarım. Bugün yorumlarınız beni çok mutlu etti. Allah hepinizden razı olsun. Yani bu yollarda yürüyen, zorlu yollardan geçen birçok arkadaşım tabii ki var. Ama böyle hani Rabbim güzel sonuçlar almayı nasip etsin herkese. Her şey bizim için. Hayatın içinde her şey var. Bunu hepimiz biliyoruz. Ben hani beni vlog çekiyor olarak değil de böyle hayatını paylaşıyor olarak. Hani günlük hayatın içinde de her şey var. Annem başını kapattı onu da çekeyim diye. Ay babaannem. Bebeğim benim. Bunlar var ya bunlar. Sude de olsaydı şimdi izlerken kıskanacak. Suda ağlaya gitti zaten. Değil mi? Evet. Hiç Evet. gitmek istemiyordu. Biz İstanbul'da yaşıyoruz ama çok özlüyoruz memleketimizi. Olduğu Aynen. gibi. Ben de Herkesin kendi memleketi güzeldir ama bizim memleketimiz de bize çok güzel geliyor. Ben de çok özlüyorum. İstanbul'a gitmek, babaannemden ayrılmak, köyden ayrılmak çok zor geliyor yani bazen. Özellikle biz burada doğduk, burada büyüdük. 7 yaşımızda gittik İstanbul'a. Özlüyoruz yani, küçüklük anılarımızı çok özlüyoruz. Bak sen 7 yıl kalmışsın, ben 18 yıl kaldım. Yani Aynen. nasıl özlemeyeyim, nasıl Aynen. özlemeyeyim köyümü, baba Gerçekten ocağımı. ya, gerçekten. Memleket başka. Başka. Memleket sevgisi başka. Aynen öyle. Her ne kadar hani sadece ailemizin hani böyle evi var, gurbet gibi olmuyor mu? Gurbet gibi oluyor. Gerçekten öyle oluyor ya. Yani şimdi sen İstanbul'a daha alışkınsın. Tabii ya, ister istemez bulunun ortama alışıyorsun. Evet, biz de Bafra'ya alışkınız. Evet. Ama Ordu'ya gelince böyle bana öyle geliyor yani, sadece akrabalarım, annem babam var. Akrabalarımız var işte iki tarafın. Devrildi Fatma Hanım. Annem de çok yorgun. Vallahi gel sen bu tarafa gel Yaren. Gel babaanne. Kapat onu, önünü kapat. Kapatayım mı? Kapat onu. Rahat yatsın. Vallahi arkadaşlar dediğim gibi hani laf lafa açtı konuştuk ama gerçekten memleket sevgisi bambaşka. Çok başka Memleket ya. havası bambaşka. Aynen öyle. Balkona attığımız halılar duruyor. Evet ya. Ya dün akşam Cansu şey dedi, anne sakın dedi halı yıkamaya falan kalkma. Hem kurumaz dedi, hem onu böyle makinede sıktırıyorlar suyunu falan dedi. Annem de hani yıkarız ederiz diyor ama anneme de kıyamıyorum. Bir de şimdi burada havalar köy havası, tepede biraz soğuk. Sular da sıcak su yok, soğuk su. Yavrum genelde zaten soğuk suyla yıkanıyor. Halı. Tabii.
Yani hortumu Yok, tamam. açıyorsun, soğuk yıkanıyor. suyla yıkanıyor ama soğuk havada soğuk suyla Evet, yıkamak ama tabii ben- başka bir tabii. şey. Ama ben ılık suyla ısıtıyorum. Hala inat ediyor arkadaşlar. Aradan bakın. Aradan hala inat ediyor. Ilık suyla ıslıyorum, yıkarız demeye getiriyor. Yaz olsa bu güneşli olsa yıkardık saat- hemen. iki Çok saat hızlı olurdu. bekletiyorum onu. Güzel olurdu da. Şey diyorum, ben diyorum hak geçirmem. Yeğenlerimin arasında da hak geçirmem diyorum. Sude ile yıkadık, senle de yıkayacağız diyorum aynen Yaren'e. öyle. Sude. Ben yoktum o zaman. Staj görüyordum. İstanbul'daydım. Yaren de diyor ki Sude'nin hala beli ağrıyor hala diyor. Ya gerçekten hep sırtım ağrıyor diyor. Diyorum acaba ondan sonra. Ama o zaman günlüğe de gitmişlerdi Evet fındık doğru. toplamaya. Funda'ya gitmişti Sude. Ben o zaman yoktum. İstanbul'da staj görüyordum. Gelememiştim. Hayırdır bu saatte ben arayayım. Kim acaba? Annemi bir aradı. Neyse devam ederiz arkadaşlar. Arkadaşlarım Yaren kanıma girdi. O yemek yerken ben de yedim. O yedi ben yedim. O yedi ben yedim. Ben yedim o yedi. Sonra keşke dedim yoğurt yeseydim dedim. Yahniyi yedim. Yahnimiz vardı bugün. Bulgur pilavımız yahnimiz vardı. Şöyle göstereyim. Turşumuzu da kurdu annem. Bakın turşumuz hazır kızartmalara. Bir tencere yahniyi yedik. Bir tava bulgur pilavını yedik. Niye gösteriyor? Gösteriyorum arkadaşlarım, inansın bana. Sonra ben şimdi yani yedikten sonra dedim ki azıcık da yoğurt yiyeyim. Annem gibi yaptım. Anneciğim ben tabak alıyordum. Annem dedi ki kızım yani yediğin tasta yesene dedi. Niye bulaşık çıkarıyorsun gibi. İyi anne dedim, hemen böyle bir sudan geçirdim. Şekerimi de tabii ki ekledim. Yoğurdumu da şöyle yiyeyim. Ondan sonra uyumaya gideceğiz arkadaşlar. Bayağı bir işlendik biz. Bayağı bir iş gördük gene. Odalarda düzenleme yaptık. Çok yaşa çocuğum. Sağlıkla yaşa. Yoğurdumu yemeden önce ben sizle kapanışı da yapayım arkadaşlar. Babamla ilgili gelişmeyi de anlatayım. Onu anlatacaktım. Araya uyku girdi. Dinlendik falan. Dediğim gibi. Sonra sohbetimiz girdi. Şimdi babamın hani enfeksiyonu, akciğer enfeksiyonundan dolayı hastanede yatıyor biliyorsunuz. Apar topar da hani böyle fenalaşıp gitmedi ve şu an yatmış olduğu yoğun bakım servisi de tedavi amaçlı oluşturulmuş bir yoğun bakım servisi. Çok şükür Allah'a hani böyle iyi olacak hastaların bulunduğu servis diyeyim. Doktorumuz şey dedi, hani akciğer enfeksiyonuyla geldi dedi. Ben şey dedim, hani hocam ben burada yoktum. Babamın hani durumu nedir gibisinden, işte hani geldiğinde durumu nasıldı falan. Enfeksiyon durumu, enfeksiyondan dolayı yatıyor değil mi dedim. Evet dedi, akciğer enfeksiyonu, sol akciğerinde hem enfeksiyon hem sıvı birikimi var dedi. Ondan sonra onun tedavisine başladık. İlk geldiği zaman enfeksiyonu böyle 186'ymış. Şu an dedi 130'lara falan indi dedi. Yani 3 gündür. Cumartesi akşamı tedavi olmaya başladı değil mi anne? Cumartesi akşamı. Bugün pazartesiydi biliyorsunuz. Cumartesi, pazartesi işte 3. gündü bugün. Ne kadar sürecek dedim. Hani gidişata bağlı dedi. Yani antibiyotik tedavisi en az 1 hafta sürüyor biliyorsunuz. Sonra annem yanına girdi. Annemle işte hani konuşmuş, bayağı iyi değilim demiş. Nasılsın demiş, iyi değilim demiş. İyisin demiş annem. Seni buradan alacağız, evimize götüreceğiz demiş. Tedavine olacaksın demiş. Bizi almadılar tabii arkadaşlar. Biz giremedik, hani bir kişi alıyorlar. Ondan sonra bayağı bir annem girdi çıkamadı. Hani dedi ki refakatçi kaldı herhalde falan. Bayağı böyle yanında kalmış. Ellerimi çözün demiş. Ona bir sinirlenmiş babam. Çözün ellerimi falan diye Ayaklarım işte. bir depindi böyle. Ya ayaklarım da mı sinirlendi? Babam mı zaman alevi gibi yapmıştır. Ama onun sağlığı için işte arkadaşlar hani mideden besleniyor biliyorsunuz. Pekle besleniyor babam. Midesine falan dalmış. İşte sinirlenmiştir oraya onu yatırınca. Sinirlenmiştir işte sondasına midedeki pege falan dalmış. Sonra işte öyle elini ayağını bağlamıştı. Hani hemşire de şey söyledi yani hani pekte daha önce de konuştuk galiba bunu. Sürekli takılıp çıkarılabilecek bir şey değil. Yani babamın hani bayağı bir sıkıntıya sokar, Allah korusun. Alzheimer'da hani olduğunu, demans, Alzheimer arası bir durumunun olduğunu da söyleyince o zaman tamamen hani bağlı tutarız dediler. Öyle işte arkadaşlarım. Sonra annem biz hastaneden çıktık. Annem şey dedi, üşüyorum dedi baban dedi. Atlet giydirmemişler dedi. Nasıl yani dedim. Dün biz götürdük atlet falan. Hemen ben geri döndüm. Çıktım servise işte zile bastım. Hemşireye işte
sordular ne oldu falan diye. Dedim böyle böyle, içeriye girdim. Kapıyı açtılar. Dedim hani bizden atlet istediler ama babama atlet giydirilmemiş ve anneme üşüyorum demiş dedim. O da şey dedi işte, yani camlar kapalı, kapılar kapalı dedi. Anneniz girdiği zaman hani kapı açıldığı için üşümüş olabilir. Üzerinde 2 tane pikesi var dedi ve cihazlar bağlı. Bir de babamın nabzı düşüyormuş arkadaşlar. 50'ye düşmüş. 50'ye falan düştüğü oldu dedi doktor hanım. Ben de şey dedim, yani babamın nabzı zaten tansiyonu zaten normalde de düşüktü dedim. Fakültedeki işte taşikardi oluştuğunu, sonra bir kalp ilacına başlandığını, sonrasında tekrar ben burada Ordu'da özel hastaneye götürdüm. Kalp hapını böyle rapor falan çıkardık. Doktor değişiklik yaptı, bir düzenleme yaptı falan demiştim. İlaçları verdiniz mi içeriye dedi. Verdik dedim. Tamam, onu da bir kontrolünü yaparız dedi. Yani normalde de babam hep böyle düşük tansiyonu, düşük nabızlıydı. Onu da hani belirtmiş oldum doktora. Ondan sonra hemşire hanım şey dedi işte, yani üstüne dedi 2 tane pike örttük dedi. Cihazlar da bağlı olduğu için hani kıyafet giydirmek çok da böyle şey değil herhalde. Cam açık, işte kapı açık olduğu için üşümüştür dedi. Bilmiyorum, hani giydirilebilse giydirilebilirdi ama ellerini işte çözüp tekrardan bağlamak sıkıntı olur diye belki de göze alamadılar. Öyle durumlar böyle güzel arkadaşlarım. Çok şükür hani umudumuz günden güne inşallah artacak. Zaten böyle kötü bir halde gitmedi. Bilinci açık. Ha bir de şey dedi doktor hanım. Nerede olduğunu biliyor dedi. Sorularımıza cevap veriyor dedi. Neredesin diyoruz. Hastanedeyim diyormuş canım babam. Adını soyadını söylüyormuş. Hani böyle bilinci de açık çok şükür Allah'a. İnşallah günden güne daha iyi olacak. Dua edin canım babama. İnşallah alıp evimize getirdiğimiz günleri de görmek nasip etsin Rabbim. Ama beni şu an çok tedirgin eden bir nokta var. O da şey, hani babam yürümekte biraz daha zorlanıyordu arkadaşlar. En son geldiğimizde daha böyle beraber gidip geliyorduk hani sondasını dökmeye. Ama daha da böyle yavaşlamıştı yürümesi. Şimdi yaşlı olduğu için hani uzun sürede hastanede yatarsa sonrasında hani yürüyemezse diye bir korkum yok değil. Hani fizik tedavi gerekebilir sonrasında. Artık onu da sonra düşüneceğiz. Bakalım nasıl yollardan yürüyeceğiz, neler olacak, neler yaşayacağız. Rabbim hani sağlıkla hastaneden taburcu etmeyi, evimize getirmeyi nasip etsin. İşin başı, özü o. Allah bütün hastalarımıza da şifalar nasip eylesin. Hiç kimseyi o kapılarda bekletmesin. O kapılarda perişan etmesin. Sonunu güzel eylesin. Her hastane kapısının çıkışında güzellikler yaşatsın Rabbim. Şifalar diliyorum bütün hasta kullarına Rabbimin. Bütün hastalarınıza Allah'ım şifalar nasip eylesin. Sizinkine de, bizimkine de, bütün hasta kullara da Rabbim ol dedim olmayacak yok. Öpüyorum. Kucak dolusu sevgiler, selamlar gönderiyorum güzel arkadaşlarım. Bir sonraki videoda görüşene kadar Allah'a emanet olun. Kıymetli yorumlarınız için her birinize, her bir kıymetli yorumunuza da çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız güzel arkadaşlarım. Buralar sizlerle güzel. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.